Hud'un kavmi, Ad kabilesi helak olduktan sonra Arap diyarının kuzeyinde Medine-i Münevvere ile Şam arasında El-Hicr ismiyle anılan semtte Semud kabilesi zuhur edinceye kadar Ad kabilesi ayarında zengin ve kuvvetli hiçbir kabile gelmemişti. Bu kabile mümbit bir arazide yaşıyordu. Bol ve güzel meyveli bahçeler, yemyeşil geniş tarlalar, kilometrelerce uzayan, hazmı kolay, tatlı ve lezzetli hurma bahçeleri bu toprakları süslüyordu. Bu ovalarda büyük köşkler yaptılar. Çevresindeki dağlarda kayaları oyarak mükemmel evler inşa ettiler. Bunlar bütün duvarları, zemin ve tavanları çökmez, yıkılmaz sağlam kayalardı. Uzun müddet bol bol nimetler içinde mesut bir hayat yaşadılar. Vakta ki bu nimetleri kendilerine veren Allah'ı unuttular. Kayalardan oyarak yaptıkları putlara tapar oldular. İçinde yaşadıkları alemden başka bir alem olduğuna, burada yaptıkları iyiliklerin mükafatını, kötülüklerin cezasını orada göreceklerine inanmaz oldular. Yeryüzünü fesada verdiler. Tuğyan ettiler. O zaman Allah onlara kendi milletlerinden Salih isminde bir peygamber gönderdi. Salih çok iyi, akıllı bir insandı. Herkes onu bilirdi. Onların iyi işler yapmaları, bozgunculuğu bırakıp da taptıkları o yalancı tanrılardan vazgeçmeleri için Allah tarafından vazifelendirilmişti. Çünkü bütün bu nimetleri kendilerine Allah vermişti. Verdiği nimetlere nankörlük ederek Allah'a isyan ettiklerinden dolayı helak olan Hud'un kavmi Ad kabilesinden sonra Allah onları en kuvvetli ve en zengin kabile kılmıştı. Salih kavmini topladı ve onlara şöyle söyledi: Ey kavmim, Allah'a kulluk ediniz. Sizin için ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Düşünün ki sizi Ad kavminden sonra bu ülkenin hükümdarları yaptı. Yeryüzünde sizi barındırdı. Ovalarından köşkler yapıyor, dağlarından evler yontuyorsunuz. Artık düşünün, Allah'ın size ihsan ettiği bu nimetleri anın. Yeryüzünde fesat çıkaranlardan, taşkınlık yapanlardan olmayın. Ey Salih! Atalarımızın öteden beri ibadet ettikleri tanrılara ibadet etmeyi terk etmemiz için bize emir mi veriyorsun dediler. Salih onlara dedi ki, bu tanrı dediğiniz şeyler size ne bir şey veriyor ve ne sizden bir şey alıyor. Bunların size ne menfaat veyahut ne zararı olabilir. Atalarımızın ibadet ettikleri bu şeylere ibadet etmezden önce aklınızı başınıza alıp da hiç düşünmüyor musunuz? Bunlara nasıl ibadet ediyorsunuz? Salih peygamberin bu öğüdü üzerine kavminden kibirli ve inatçı olmayan iyi kalpli bazı insanlar ona iman ettiler. Ama zenginliklerine, gururlanan zalimler, ey Salih dediler, atalarımızın ve bizim taptığımız tanrılarımızı terk etmemiz için bu söylemiş olduğun sözleri söylemezden önce sen bizim yanımızda muhterem bir insandın. Sana hürmet ediyorduk. Lakin bizi hayal kırıklığına uğrattın. Herhalde sen akıl hastalığına tutuldun.
Ey kavmim dedi, ben Mecnun değilim. Ben ancak sizin hakikate ermenizi istiyorum. Allah'tan korkun ve ona itaat edin. Size verdiğim bu öğütler için sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız Allah'tan beklerim. Bakın işte iyi insanlar iman ettiler. Siz neden iman etmiyorsunuz? Kavminden kibirlerine yediremeyip de iman etmeyenler, kendilerince hor gördükleri müminlere şöyle dediler: siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Onlar da biz dediler, doğrusu Allah tarafından. Onunla ne gönderildiyse ona iman edicileriz. O kibirlenen kimseler ise biz de doğrusu o sizin iman ettiğiniz inkar ile kafir olanlarız dediler. Bütün bu direnmelere karşı Salih peygamber susmadı. Kavminden tek olsun, toplu olarak olsun, her rastladıkça onlara öğüt verdi. Doğru yolu gösterdi. Bazıları iman etti, bazıları da inat ve inkarlarında devam etti. Kafirler iman edenlere şöyle diyorlardı: Salih'in söylediği sözleri doğru mu zannediyorsunuz? Biz öldükten sonra tekrar bizi kıyamet gününde diriltecek bir Tanrı varmış. Dünyada yaptığımız işlerden dolayı bizi hesaba çekecekmiş. Hayır, hayır, böyle şey olmaz. Bunlara inanmayın. Biz bu hayata bir defa geldik. Öldükten sonra bir daha dirilmek yok. İşte kafirler böyle söylüyorlardı. Salih'in sözlerine inanmayın. O evvelce akıllı bir adamdı. Sonradan sapıttı. Aklının düzeni bozuldu. İnanılmayacak sözler söylüyor. İnanmayın, ona inanmayın diyorlardı. Salih ise onlara böbürlenen, kendilerini beğenen, fesatçı kimselerin dediklerine bakmayın diyordu. Benim sözlerimi dinleyin ki Allah da sizden razı olsun. Size ihsan ettiği nimetleri elinizden almasın. Bu bahçeleri, bitkileri, evleri, sarayları size veren hep O'dur. Hep bunlar O'nun nimetleridir. Salih ile cemaati arasındaki münakaşa böylece devam edip giderken bir gün Salih'e dediler ki: Ey Salih, bizim senin Rabbine iman etmemizi istiyorsan, senin Allah tarafından gönderildiğine delalet eder, bize bir mucize göster. Senden önce geçen peygamberler hep böyle yapmışlar. Sözlerinin doğruluğunu ispat eder bir mucize ile gelmişler. Salih, kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber ve elçi olduğunu ispat eder bir mucize vermesi için Tanrı'ya dua etti ve dedi ki: Ey Rabbim, benim kavmim beni yalanlıyor. Pek azı bana iman etti. Geri kalanlar kendini beğenmiş zengin taslakların sözlerine kandılar. Bana bir mucize ver ki onu görünce herkes benim doğruluğuma inansın ve bana iman etsin. Rabbi ona, kavmine söyle, memleketin dışındaki büyük kayanın yanında toplansınlar. Orada onlar mucizeyi görecekler dedi. Mucize pek büyük bir deve şeklinde onlara görünecekti. Daha önce öyle bir deve ömürlerinde görmemişlerdi. Göğüsleri sütle dolu, ne kadar sağarlarsa sağsınlar, sütü asla tükenmeyecek idi. Allah Salih peygambere onlara 2 şart koşacaksın buyurdu. Birincisi, bu deveyi tamamen serbest bırakacaklar. Hiç kimse ona dokunmayacak.
ve eziyet etmeyecek. İkincisi, pınarın suyunu tam bir gün ona hasredecekler. Bir günde kendileri içecekler. Bu deve onların hepsini içtiği su kadar su içer. Salih kavmine gelip haber verdi. Şehrin dışındaki büyük kayanın yanında toplanınız. Orada mucizeyi göreceksiniz dedi. Allah'ın onlara beyan ettiği şartları da söyledi. İman edenler bu habere çok sevindiler. Allah hakikati açıkça gösterecek, Peygamberimiz Salih'i ve ona iman edenleri teyit edecek dediler. Kendilerini beğenmiş, kibirli kafirlere gelince, onlar ne kadar boş laf, tam bir cinnet dediler. Bu kadar suyu bir günde içecek, göğsünün sütü hiç tükenmeyecek bir deve olacakmış. Bu nasıl olurmuş? Biz size bu adam Mecnun'dur dememiş miydik? Diyerek inkar yolunu tuttular. Geri kalan insanlar ise haydin gidelim, şehrin dışındaki koca kayanın yanına varalım. Bakalım Salih doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor görelim. Hakikaten Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber mi, yoksa Mecnun'un biri mi öğrenelim dediler. Herkes o büyük kayanın yanında toplandı. Merakla neticeyi beklemeye başladı. Herkes bekliyordu. Bir de ne görsünler. Böğüre böğüre ağzı köpürmüş, kocaman bir deve orada peyda oldu. Uzunca bir saf halinde sıralanmış insanların önünde yürümeye başladı. Herkes ona hayretle ve dehşetle baka kaldı. Sütle dolu dolu olan göğüslerini de görüyorlardı. Kadınlar süt sağmak için bakraçlarını daha önceden hazırlamışlardı. Birer birer ilerlediler. Sütünü sağdılar, kaplarını doldurdular. Süt eksilmiyor, olduğu gibi göğüsler dolu dolu duruyordu. Sonra deve su içtikleri pınarın olduğu tarafa doğru yürüdü. Son damlasına varıncaya kadar tamamen pınarın suyunu içti. Herkes hayret ve dehşet içinde bu hali seyretti. O zaman halkın pek çoğu hep birden haykırdı. Salih'in sözü doğru çıktı. O doğru söylüyormuş. O Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Bu deve de Allah'ın bir mucizesidir. Salih'in doğruluğuna bir delildir dediler. Fakat inatçı ve kibirli kafirler fena halde öfkelendiler. Küplere bindiler. Öfkelerinden yüzleri mosmor oldu. Tek bir kelime söylemeye kadir olamadılar. Oradan uzaklaşıp gittiler. Bu acayip deve Salih'in kavmi arasında yaşadı. Bir gün pınarın suyunu o içer, bir günde halka bırakır onlar içerdi. Buna mukabil de kendilerine ve çocuklarına istedikleri kadar süt veriyordu. Sütü hiç eksilmiyordu. Salih çok memnun olmuştu ve halkı şu yolda durmadan ikaz ediyor ve şöyle söylüyordu. İşte size hak peygamber olduğumu ispat etmek üzere Allah'ın gönderdiği şu dişi devesi bir delildir. Onu kendi haline bırakın. Ona bir fenalıkta bulunmayın. Sonra sizi korkunç bir günün azabı yakar. Mahvolursunuz. Memlekette fesatçı ve halkın huzurunu bozucu 9 kimse vardı. Bunlar durmadan fesat çıkarıyor. Kötü işler, bozguncu hareketlerde bulunuyorlardı. İçki içiyorlar
ve Allah'ın varlığına da inanmıyorlardı. Bir gece toplandılar, içtiler ve dediler ki, Salih'i ve devesini böyle başıboş bırakmak olmaz. Bu deveden de bıktık usandık. Suyumuzu elimizden alıyor. Her zaman suyun yarısından bizi mahrum ediyor. Gelin şunu öldürelim. Salih'i de akrabalarını da öldürelim. Şunların hepsinden kurtulalım, rahat edelim. İçlerinden biri dedi ki, iyi ama biz Salih'i öldürürsek Salih'in akrabaları da bizden intikam almak için harekete geçerler. Diğer biri söze karıştı. Benim de fikrim var. Bu hususta iyi bir yol keşfettim. Düşündüklerimi size anlatayım dedi. Gece karanlığında deveyi de, Salih'i de ve Salih'in ev halkını da öldürelim. Karanlık sebebiyle ne biz onları ne de onlar bizi görebilirler. Salih'in akrabalarından biri bizden soracak olursa biz ne Salih'i ne de Salih'in ev halkından birini görmedik deriz. Yalan da söylemiş olmayız. Çünkü zifiri karanlık dolayısıyla onları görmemiş olacağız. Böylece işi oldu bittiye getiririz. Akrabalarından hiçbiri de Salih'in kim tarafından öldürüldüğünü bilemez. Bir gece şafak atmazdan önce birisi gitti. Deveye bir ok attı. Can acısıyla deve müthiş bir feryat kopardı. Salih devenin acı acı bağırmasını duyunca korkarak uykudan uyandı. Devenin bağırmasını duyanlarla birlikte devenin yanına koştu. Fesatçı ve bozguncu olan 9 kişi oradan uzaklaşıp kaçmışlardı. Salih devesini ölmüş buldu. Pek çok üzüldü. Bildi ki muhakkak bir felaket gelecek. Allah Semud kavmini bu yaptığı işten dolayı cezalandıracak. Allah Salih'e iman edenleri beraberinde almasını ve bulunduğu şehirden uzaklaşmasını bildirdi. Çünkü 3 gün sonra şehirde kimse kalmayacak. Hepsini Allah helak edecekti. Salih kavmine Allah size gazap etti. 3 gün sonra başınıza büyük bir azap ve bela geliyor dedi. 3 gün geçince insanlar korkunç ve dehşetli bir ses işittiler. Çok sarsıldılar ve korktular. O kadar korktular ve sarsıldılar ki kalpleri parça parça oldu. Dehşetler içinde kaldılar. Izdırabın ve korkunun şiddetinden dizüstü çöke kaldılar ve öylece can verdiler. Kayalar içinde yontulmuş evleri de vaktiyle orada yaşadıklarını gösterir, imansızlıklarına, zulümlerine, başlarına gelen azap ve felakete bir delil olarak bomboş kaldı.